Ön bedenin ilmek eksiltme bölümüne kadar ördüm. Haroşa örgü üzerine 75 sıra ördüm. 76. sırayı örerken ilmek eksilteceğiz. Haroşa örgüden itibaren de uzunluk aynen arka bedende olduğu gibi 25 santimetre. Arka bedende her iki sırada bir ilmek eksilterek toplam 92 ilmek bırakmıştık ve desen kurulumuna geçmiştik. Ön bedende ise 91 ilmek bırakıp desen kurulumuna geçeceğiz. Toplam 31 ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeği alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. ...90 ilmek oldu eksilttiğim. Son 2 ilmeği de yine birlikte örerek bir ilmek daha eksiltiyorum. Şişimde toplam 91 ilmek kaldı arkadaşlar. Dönüyorum. Şimdi desen kurulumuna geçeceğiz. 43 ilmek sağ taraf için, 43 ilmek de sol taraf için ayıracağız. Orta bölümden de 5 ilmek ilik patı için ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. İlmekleri sayarak işaretleyeceğim. İlmekleri ayırdım. Bu ayracın sağ tarafında 43 ilmek var. Bu ayracın da sol tarafında 43 ilmek var. İki ayraç arasında da 5 ilmek haroşa örülecek olan ilik patı ilmekleri arkadaşlar. Önce bu tarafı öreceğiz. Bitirdikten sonra diğer tarafı örmeye geçeceğiz. Ayraca kadar desen kurulumuna başlıyorum. Aynen arka bedendeki gibi başlayacağız. Kenar ilmekten sonra 2 ters ilmek, 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters şeklinde devam edeceğiz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 2 ters ilmek örüyorum. 2 düz ilmek. 1 2. Şimdi 4 ters, 2 düz, 4 ters, 2 düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Dört ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek örüyorum. Sıra sonuna 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği de ters örerek bu tarafı tamamladım. Ayrıca çıkartıyorum. Bu kısmı bir ilmek tutucuya alacağım. Beklemede kalacak. Ve buradan ilik patı için bu ilik patının altına gelecek şekilde 5 ilmek ekleyeceğim. Önce bu tarafı bir ilmek tutucuya geçiriyorum. Bu taraftaki ilmekleri beklemeye aldım. Şimdi ilik patı için 5 ilmek artıracağız. İlmeklerimi buradaki kenar patı için ayırmış olduğum 5 ilmeğin altındaki ilmeklerden çıkartacağım. Şöyle bir yardımcı şiş alıyorum ve buradan her ilmeğin altındaki ilmeklere batarak 5 ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5. Bu 5 ilmeği haroşa öreceğim. Hem ön yüzde hem arka yüzde kenar patı olacak. İlik patının altına gelecek arkadaşlar. 2 ters ilmek örmüştüm. 1 2 3 4
5 ilmek haroşa ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kalan 4 ilmeği haroşa örüyorum. Desene devam ediyorum. Düz ilmekleri örüyorum arka tarafta. Ters ilmekleri örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. 2 düz ilmek ördükten sonra kenar ilmeği ters örerek dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 ters ilmek ördükten sonra bu 2 düz ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Bu ilmeği ön taraftan, diğerini arka taraftan alarak sol şişe aktardım, düz örüyorum. Tekrar 4 ters ilmek örüyorum. Yine düz ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Haroşa ilmeklere kadar bu şekilde devam ediyorum. Haroşa ilmeklere geldim. Bu ilmekleri düz örüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer 4 ilmeği de haroşa örüyorum. Yine düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Sıra sonunda kenar ilmeği ters örerek sırayı tamamladım. Örgümüzü bu şekilde devam ettiriyoruz. Kurulumdan itibaren 14 sıra ördükten sonra 15. sırayı örerken kol ilmeklerini eksiltmeye başlayacağız. Kenar patında da yine 5 ilmeği haroşa örmeye devam edeceğiz. Örgümüzü örmeye devam edelim. 14. desen sırasını tamamladım. 15. sıraya başlarken kol eksiltmelerine geçiyorum. Aynen arka bedende olduğu gibi eksilteceğiz arkadaşlar. 5, 3, 2, 1, 1 şeklinde eksilteceğiz. Şimdi ilk 5 eksiltmeyi yapıyorum. İlmekleri görüldüğü gibi örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip ilmek eksilttim. 1, 2, buradaki düz ilmeklerin önce yönünü değiştiriyorum. Üçüncü ilmeği eksiltiyorum. Dördüncü ve 5. ilmeği eksilttim. Desenimizi devam ettirerek sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Dönüşte son bir ilmek örülmeden alınacak arkadaşlar. Devam edelim. Dönüş sırasında ipi öne alıyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi kol kenarında ikinci eksiltmeyi yapacağız. 3 ilmek daha eksilteceğim. 1, 2, 3. Örmeye devam ediyorum. Desenimi takip ediyorum. Sıra sonundaki 5 haroşa ilmeğini de örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Bundan sonraki işlemler aynen arka bedendeki gibi devam edecek arkadaşlar. 5 ilmek, 3 ilmek eksilttim.
Şimdi 2 1 1 şeklinde 4 ilmek daha eksilteceğiz. Bu şekilde devam edelim. Yaka ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte çalışacağız. Desen başlangıcından itibaren 39 sıra ördüm. Burayı da ölçmek istiyorum. Yaklaşık olarak 10,5 santimetre örmüşüm desene başladıktan sonra. Şimdi dönüşte yaka için ilmek eksilteceğim. 9 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Deseni takip ederek dönüyorum. Son bir ilmek örmeden alacağım. Devam edelim. Yaka kenarına geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek eksiltiyorum yine. 1 2 örüyorum. Tekrar yaka kenarına döneceğim. Yaka kenarına geldim. Bu ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 2 ilmek daha eksiltiyorum. 1 2 sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına gelelim. Tekrar yaka kenarına geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına gelelim. Tekrar yaka kenarına geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına geleceğiz ve son ilmek eksiltmemizi yapacağız. Yaka kenarına geldim. Yine son ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum ve yaka ilmeklerinin eksiltme işlemlerini tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Yaka kenarında 9 2 2 1 1 1 şeklinde toplam 16 ilmek eksilttik. Şişimizde 20 ilmek kaldı. Bu sırayı tamamladıktan sonra 8 sıra daha öreceğim. 9. sırayı örerken de bütün omuz ilmeklerini kapatacağım. Devam edelim. Son eksiltmemizin üzerine 8 sıra ördüm. 9. sırayı örüyorum. Hem öreceğim hem de ilmekleri eksilteceğim. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Birinciyi diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüp eksiltiyorum. Son ilmeği de eksilttim. Dikmek için bir miktar ip ayırıyorum ve ipi kesiyorum. Bu bırakmış olduğum ilmeğin içinden ipi geçiriyorum. Ön bölümde sol tarafın örme işlemini tamamladık. Şimdi bedenin sağ tarafını örmeye başlayacağız. İlmeklerimi ilmek tutucudan şişe aktarıyorum önce.
İpi buradan arka taraftan takıyorum. Bir düğüm atıyorum. Ve buradan örmeye başlıyorum. Ayraca kadar olan ilmekler haroşa örülecek. Buradan modelimi döşeyerek sırayı devam ettireceğim. Bu bölümle bu tarafın simetri olması için desenime 2 ters ilmekle başlayacağım. 2 düz öreceğim. Kenarda da aynı şekilde yapmıştık. Şimdi ilk olarak 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Artık ayracı takmıyorum. Bu 5 ilmek ilik pat olacak. Şimdi 2 ters ilmek örüyorum. 1 2 2 düz ilmek. Bundan sonra 4 ters 2 düz örerek devam ediyorum. Son 3 ilmeğin ikisini ters örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek birinci sırayı tamamladım bu tarafta. Arka tarafta da yine düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklere kadar geliyorum. Beş haroşa ilmeğimizi de düz örüyoruz. Ve ikinci sırayı tamamlayıp dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 4 ilmeği haroşa örüyorum. Ters ilmekleri örüyorum. Düz ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Ve düz örüyorum. Bu şekilde desenimizi devam ettirerek örelim. 6. sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Gördüğünüz gibi ön yüzde 1 2 3 diş haroşa oldu. Şimdi 6. sıradan sonra ilk iliği açacağız. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İlk iliği açtım. Bir ilmek daha haroşa örüyorum. Şimdi desen sırasına devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edip dönelim. Dönüş sırasında ilik patına geldim. Şimdi burada bir ilmek eksiltmiştik ama yerine bir ilmek artırarak ilik açmıştık. Bu artırmış olduğumuz ilmek de dahil olmak üzere 5 haroşa örüyorum yine. İlmek sayımız eşitlendi. Dönüyorum. Bu şekilde 15 sıra öreceğiz. 16. sırayı örerken kol eksiltmelerine başlayacağız. Daha sonra da ikinci iliği açacağız arkadaşlar. Desen başlangıcından itibaren 15 sıra ördüm. Dönüşte kol oyuntusu için ilmek eksiltiyorum. 5 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 4 5. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlik patına geldim. 5 ilmek haroşa örerek bu sırayı
tamamlıyorum. Dönüyorum. Şimdi ikinci iliği açacağız. İlk iliğimizin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa oldu. Şimdi ikinci iliği açacağız. Bu şekilde 4 ilik açacağız arkadaşlar. Her ilik arasında 5 diş haroşa olacak. Bu tarafta da yine örüp dönüşte 3 ilmek, 2, 1 şeklinde toplam 12 ilmek eksilteceğiz. Yaka ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Önce iliği açalım. 2 ilmekten sonra ipi öne alıp 1 ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek ilik açtım. Bir haroşa ilmek daha örüyorum. Şimdi modelimizi devam ettiriyoruz. Dediğim gibi dönüşte ilmek eksilteceğiz. Aynen diğer tarafta yaptığımız gibi kol ilmeklerini eksiltelim. Model başlangıcından itibaren 40 sıra olduktan sonra da yaka ilmeklerini eksilteceğiz. Desen başlangıcından itibaren 40 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4 ilik açtım. Şimdi 9 ilmek keserek yaka ilmeklerini eksiltmeye başlıyorum. İki ilmeği ördüm. Birinciyi diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. 8. ilmeği eksilttim ve 9 ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi sıranın sonuna kadar örüp tekrar yaka kenarına dönelim. Tekrar yaka kenarına geldim. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi 2 ilmek daha eksilteceğim. Toplam 16 ilmek eksilecek. Aynen bu tarafta yaptığımız gibi eksiltmeleri sürdüreceğiz. Daha sonra son eksiltmenin üzerine 7 sıra daha öreceğiz. İlmekleri kapatırken tekrar birlikte çalışacağız. Şimdi 2 ilmek eksilterek devam ediyorum. 1, 2. Bu şekilde devam edelim. Son eksiltmenin üzerine 7 sıra ördüm. Şimdi 8. sırayı örerken ilmekleri kapatacağım. Burada ise 8 sıra örüp 9. sırada kapatmıştık. Bunun da nedeni yaka ilmeklerinin kesiliş yönünün farklı olması arkadaşlar. Sıra sayısı model başlangıcından itibaren 58 sıra. 59. sırayı örerken iki tarafta da ilmekleri kesmiş oluyoruz. Şimdi 2 ilmeği örüyorum önce. Ve bir ilmek eksilterek eksiltmeye başlıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek bütün ilmekleri kapatalım. Bütün ilmekleri kapattıktan sonra dikmek için bir miktar ip ayırıp ipi kestim ve ön bedenin örme işlemini tamamladım. Şimdi omuz dikişlerini kapatalım. Omuz dikişlerinden birini diktim. Diğerini birlikte dikeceğiz. Yüzü yüze gelecek şekilde karşılıklı getiriyorum her iki parçayı ve kenarda ayırmış olduğum ipi kullanarak tığ ile dikeceğim. İlk ilmeğe batıyorum. Bu tarafta da yine ilk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sırayla ilmeklere batıyorum. Karşılıklı aynı ilmekleri denk getiriyorum. Kaydırma yaparak dikiyorum. Bu ilmeğe battım. Bunun karşılığındaki ilmeği buluyorum.
2 ilmeğin içinden ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. Sırayla sıra sonuna kadar omuzu dikiyorum. Son ilmeklere de batıyorum, kaydırma yapıyorum. Bu şekilde dikme işlemini tamamlıyorum. İpleri temizliyorum. Ters tarafta ilmekler arasından yürütüyorum. Yaka ilmeklerini almaya başlamadan önce ilik patının alt tarafından başlayarak kaydırma yapacağım. Devamında da yaka ilmeklerini alacağım. İlk sıraya batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Fazlalık ipi kullanarak bir zincir çekiyorum. İpi sabitlemiş oluyorum. Şimdi her dişe batarak bir ilmek alıp kaydırma yapacağım. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde yaka başlangıcına kadar devam ediyorum. Yaka başlangıcına da batıp son kaydırmamı yapıyorum. Kaydırma işlemini tamamladım. 4 numara yuvarlak şişe geçiyorum. Bu ilmek yakamızın ilk ilmeği olacak. Bu bölümde ilk olarak 9 ilmek eksiltmiştik. Bu ilmekle birlikte kesmiş olduğumuz ilmeklerin içine batarak 9 ilmek alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Daha sonra 2 2 1 1 1 şeklinde ilmek eksiltmiştik. Aynı şekilde bu ilmeklere de batarak toplamda 16 ilmek alacağım. 11 oldu. 12 13 14 15 ve son eksiltmiş olduğumuz ilmeğimiz 16. Daha sonra buradaki sıra başlarına batarak ilmek almayı sürdürüyorum. Burada dikiş bölümüne batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu ön bölümlerdeki ilmek sayısının aynı olmasına dikkat ediyorum. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek oldu. Diğer ön bölümde de 23 ilmek olacak. Burada da yine ayarlama yaparak ilmek almayı sürdürüyorum. Bir ilmek daha alarak
yaka ilmeklerinin alma işlemini tamamlıyorum. Şişimde toplam 80 ilmek oldu arkadaşlar. Şimdi haroşa örmeye başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de örüp dönüyorum. İpim önde, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İpi arka tarafa geçirip düz örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü ve son sıraya başlıyorum. Dönüşte ilmekleri eksilteceğiz. İpim önde, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Düz örerek devam ediyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Dönüyorum ve ilmeklerimi eksilteceğim. Ön yüzden 2 diş haroşa oldu. Şimdi bütün ilmekleri kapatıyoruz. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Birinciyi diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de eksiltiyorum. Bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeği tığımı geçiriyorum ve bu tarafa da kaydırma yaparak aşağı doğru ipi indiriyorum. Kaydırma işlemini tamamladım. İpi kesiyorum. Bu ilmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Yakanın örme işlemlerini tamamladım. Şimdi kollara kenar patı örmeye geldi sıra. İlk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sırayla burada eksiltmiş olduğum ilmeklere batarak bu kol oyuntusunda 12 ilmek alacağım. Burada ilk olarak 5 ilmek eksiltmiştik. 5 tane ilmek alıyorum buradan sırayla. İlmeklerin içine batıyorum. 2 3 4 5 devam ediyorum. ...12 ilmek aldım kol oyuntusu kenarlarından. Şimdi burada kenar ilmeklerin bu bölümlerine batarak ilmek alacağız.
Kol dikişine kadar toplam 30 ilmek alacağız. Bu taraftan da aynı şekilde 30 ilmek alarak 60 ilmekle örmeye başlayacağız. İlmek almaya devam ediyorum. Toplam 60 ilmek aldım kol kenarına. 3 sıra haroşa öreceğiz. Ön yüzden aynen yaka kenarında olduğu gibi 2 diş haroşa olacak ve ön yüzden bütün ilmekleri keseceğiz. Aynı şekilde diğer tarafı da örüp kol kenar patlarında bitirmiş olacağız arkadaşlar. Yaka kenarında ördüğümüz gibi devam edelim. Kol kenarlarını tamamlayalım. Kol kenarlarının patlarını ördüm. Bu tarafı da aynı şekilde örüp yan dikişi diktim. Şimdi bu tarafın dikişini birlikte dikeceğiz. Arka ve ön beden parçalarını şu şekilde karşılıklı getiriyoruz. Burada fazlalık ipe iğneyi geçiriyoruz. Bu taraftaki parçanın ilk ilmeğine alttan batıyorum. Bu parçada da yine ilk ilmeğe alttan batıyorum. Burada bu haroşa dişi sırasının alt ilmeğine, bunlar üstteki dişler, alttaki dişlerden buna batıyorum. Bu tarafta da ilk haroşa sırasının alt dişleri bunlar, üstteki dişe batıyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum. İpimi ayarlıyorum. Tekrar buradaki ikinci sırada alt dişlerden bu dişe batıyorum. Bu tarafta da ikinci sıranın üst dişine batıyorum. Alt ucu birleştirdim. Şimdi burada kenar ilmek bu. Kenar ilmekten sonraki ilmek de bu. 2 ilmekten sonraki bu aradan dikeceğim. Bu tarafta da aynı şekilde kenar ilmek ve ikinci ilmekten sonra bu arayı takip edeceğim dikerken. Şimdi düz örgüye geçiyorum. Buradan bu takip edeceğim sıradaki bu tellerden ilkine şöyle batıyorum. Aynı şekilde buraya geliyorum. Buradaki ilk teli alıp dikiyorum. Karşılıklı bu şekilde tel atlamadan karşılıklı dikiyoruz. Arada ipi çekerek düzeltiyorum. Bu şekilde. Yukarı kadar devam edelim. Desenli bölüme kadar yan dikişi tamamladım. Burada da yine karşılıklı ilmekleri dikerek devam ediyorum. Haroşa sıralarına geldim. Buradan alt haroşa dişini alıyorum. Bu taraftan da üst dişi alıyorum. Tekrar son sıranın alt haroşa dişini aldım. Burada da yine üst haroşa dişini alıyorum. Dikiş işlemlerini tamamlıyorum. Burada da kenardaki ilmeğin altından batıyorum.
buradaki en son ilmeğin de üstünden batarak dikiş işlemini tamamladım. Arka tarafta ipimi sabitleyip temizliyorum. İlmekler arasında ipi yürütüyorum. Elbisenin yan dikiş işlemlerini tamamladım. Şimdi düğmelerini dikeceğim. Temizlik işlemlerini yapacağım. Elbiseyi tamamlayacağım. Elbisemizin bütün işlemlerini tamamladım. Düğmelerini diktim. Kullanıma hazır hale geldi. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra yumuşatıcı katılmış ılık suda beklettim. Suyu süzüldükten sonra nemli olarak bir havlu üzerinde kuruttum arkadaşlar. O yüzden bir miktar esnedi. İpimiz bambu karışımlı ve ince olduğu için de çok dökümlü, şık bir elbise oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arka taraftan görüntüsü. Ön bölüm, yan bölümler. Bir videonun daha bugün sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.